Merhaba. Türk ve İslam kimliğinin en önemli göstergelerinden biri olan mezar taşları zarafet ve bilgelikle dolu. Yani Osmanlı'da birçok alanda rastladığımız bu incelik ve zarafet anlayışı mezar taşlarına da sirayet etmiş. Üstündeki semboller ve işaretler sayesinde mezarda yatan kişi hakkında bilgiler veren bu taşlar bakalım bizlere neler anlatıyor. Osmanlı mezar taşlarında başlıklar, semboller, şekiller ve motifler ölen kişinin cinsiyeti, mesleği ve toplumsal statüsü gibi konularda bilgi verirken ulemalık derecesi hakkında bile açıklama getirecek kadar zekice tasarlanmış. Bir kadının mezar taşı incelik ve zarafetin en güzel şekliyle yansıtılmaya çalışılır. Hayattayken onu temsil eden çiçekler, buketler, bahar dalları, gerdanlık, küpe ve broşlarla süslüdür. Bu sembolleri gördüğümüzde o mezarda yatan kişinin bir bayan olduğunu anlayabiliriz. Ancak böyle bir mezarın ayak taşında kırılmış bir gonca gül işlenmişse bu orada yatan kadının daha genç yaşta bu dünyadan ve sevdiklerinden ayrıldığı anlamına gelir. Daha çok paşa, defterdar gibi üst düzey devlet adamlarının tercih ettiği burma sarık 16. yüzyılda kullanılmıştır. Bu tip mezar taşlarından Eyüp Sultan'da ve Sokullu Mehmet Paşa Türbesi civarında çok sık görmek mümkündür. Bu ufak destarlı kavuğu takanların büyük bir bölümü ise küçük dereceli ulema, orta kademeli kadılar, müftüler, imamlar ve vakıf çalışanları ile dervişler ve şeyhlerdir. Daha iri destarlı kavuklar ise üst derece ulemaya aittir. Bu tür kavuklar Şeyhülislamlar, kazaskerler, üst dereceden kadılar, Mekke ve Medine'de hizmette bulunan hocalar takarlardı. Kallavi kavuk. Osmanlı yönetiminde sadrazam, kubbealtı vezirleri ve kaptanı deryalar için kullanılırdı. Bu kavuklar yalnızca orduyla birlikte sefere çıkıldığında ve arife günleri giyilmekteydi. İstanbul mezarlıklarında en sık rastladığımız başlıklardan biri de katibi kavuktur. Vezir-i Azam yardımcıları, kapı kulu görevlileri ve üst düzey yeniçeriler tarafından kullanılırdı. Fesli başlıklar ise kişinin mesleği hakkında tam bir bilgi vermez. Sadece hangi dönemde yaşadıklarını anlarız ki fesli mezar taşlarının en büyük ve görkemlileri 2. Mahmut döneminde kullanılan feslerdir. Kendine has bir kokusu olan ve yaz kış yeşil kalan servi ağacı motifi mezar taşlarında vahdeti yani Allah'ın birliğini sembolize eder. Mezar taşı üzerinde servi içerisinde servi motifi ise doğumda ölen kadını veya doğurduğu kız çocuğunu temsil etmektedir. Mezar taşları üzerinde sıkça gördüğümüz geometrik şekiller eşkenar, dörtgen, altıgen, kare ve daire sonsuzluğu ve ahireti sembolize eder. Bu sembol ve yazıları gerek takipçileri gerekse profesyonel mesleği olan tur rehberliği esnasında misafirleri ile değerlendiren kaptan arkadaşımızın kendisiyle aynı isimli kanalında daha ayrıntılı açıklamalar ve okumalar da bulabilirsiniz. Şimdi Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun'un mezarının yanındayız. Benim de takip etmekten çok keyif aldığım bu kanalın linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kısaca her biri sanat eseri olan bu taşlar maalesef mezar genişletme, yeni mezar yeri açma adına yerle bir edilirken taşların bir bölümü de yurt dışına kaçırılıyor. Evet, özellikle Avrupa'ya kaçırılan bu taşlar çoğu İngiltere merkezli müzayede şirketleri tarafından açık arttırmayla satılıyor. Mezar taşlarının açık arttırmada açılış fiyatları boyut ve tarihlerine bakılarak ortalama 300 Euro'dan başlıyor. Maalesef camisine, çeşmesine, imaretine sahip çıkamadığımız ecdadın mezar taşlarına da sahip çıkamıyoruz.